Binali Yıldırım'ın 35 İzmir 35 proje arasında yer alan İzkaray projesi, İzmir'de kentin iki yakasını birleştirecek. Proje ile İzmir trafiği rahatlayacak, proje kapsamında Körfez'e 2 adet yapay ada yapılacak. Görüntüsüyle İzmir'in gerdanlığı olacak. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından müjdelenen İzmir'in Marmaray'ı olacak. Binlerce araç burayı kullanacak. Dakikalar içinde karşıya geçilecek. Bu projeyle İzmir'de bir tam tur süresi yaklaşık 60 dakikaya inecek. İzkaray yani İzmir Karayolu ve raylı geçiş projesi kentin en çılgın projesi olarak biliniyor. İzkaray projesi Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesinde açıkladığı 35 proje arasında yer alıyor. 35 projeden 15 tanesi tamamlanırken 14'ünün yapımına devam ediliyor. 35 proje içerisinde en dikkat çekeni ise İzkaray projesi. İzmir Körfez Geçiş Projesi, Çiğli'de 2. ana jet üssü mevkiinden başlayıp Narlıdere sahil evlerine karayolu bağlantısı sağlanacak. Projeye göre raylı sistem içinde ayrıca güzergah belirlendi. Başlayacak hat, İzmir Körfezi'nden Üçkuyular'a bağlanacak. Körfez altından yapılacak batırma tünel yöntemi ile kentin iki yakası Marmaray benzeri bir sistemle birbirine bağlanacak. Proje dahilinde 2693 metrelik denizaltı tünelini yapılacak. Bunun yanı sıra, Körfez içine ve Körfez kıyısına 2 adet yapay ada kurulacak. Çiğli'yi Balçova'ya bağlayacak projeye göre, Körfez'in iki yakası arasında ulaşım bütünlüğü sağlanması hedeflendi. Körfez özel bir köprü ile geçilecek. Köprü bitiminde oluşturulacak yapay bir ada ve batırma tünel yardımıyla buradan gemilerin geçişine olanak sağlanacak. İzmir çevre yolunu kısaltacak proje dahilinde güzergah, Üçkuyular tramvay hattına verilmesi planlanıyor. Bakarsınız proje değişir ve metroya dönüşür. Projeye göre, toplam 4,5 kilometre uzunluğunda Körfez Köprüsü, 880 metrelik yapay ada, 1800 metrelik batırma tüp tünel ve 16.400 metrede raylı sistem hayata geçirilecek. Mega proje kapsamında toplam 6 şeritli otoyol ve 2 şeritli raylı sistem güzergahı bulunacak. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Körfez Geçişi Köprü ve Tünel projesiyle ilgili hazırladığı raporda, projeden Körfez'deki su sirkülasyonuna engel olacağı, kent içi ulaşım sorunuyla ilişkisi olmadığı, sulak ve doğal alanlara zarar vereceği gerekçesiyle vazgeçilmesini istedi. Proje maliyeti olan 3,5 milyar Türk lirası ile İzmir ulaşımı için 60 kilometre metro, 6 iskele yapılabileceği, 20 yolcu vapuru ve 6 araba vapuru alınabileceği öne sürüldü. Projeyi engellemek için 2 tane dava açıldı. Peki, bu tür köprüler olan ülkelerde geçiş ücretleri ne kadar? Norveç ile Danimarka arasındaki tünel ve köprüyü örnek vermemiz gerekir. İzmir Körfez Geçişi projesine çok benzediğini biliyoruz ve araç başına geçiş için 40 euro ücret alındığına dikkat çekmek lazım. Öresund Köprüsü, Danimarka'nın başkenti Kopenhag ile İsveç kenti Malmö'yü birbirine bağlayan müthiş bir mühendislik harikası. Teknik detaylara gelin beraber bakalım. 1 Temmuz 2000'de açılan 12 kilometrelik geçit, ödül almış çift hatlı demiryolu ve 2 gidiş 2 gelişten oluşan 4 şeritli otoyolu barındıran, 8 kilometrelik köprü ve yapay ada üzerinden geçiş yaptığınız 4 kilometrelik tünelden oluşmaktadır. Köprünün bir kısmını kablo destekli bölüm oluşturuyor. 409 metrelik bu bölümü 204 m uzunluğundaki 2 kule destekliyor. Köprü üst kısmında otoyolu yer alıyor. Alt kısmında ise demiryolunu barındıran 2 katlı bir yapıya sahip. Köprünün kirişler ve dalga kıranlar da dahil olmak üzere büyük bir bölümü karada inşa edilip yüzen vinçlerle yerlerine yerleştirilmişken, kablo destekli bölümün kuleleri doğrudan yerlerinde inşa edilmiştir. İsveç ve Danimarka arasında yer alan bu kısa bağlantı, toplamda yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı iki bölgeyi birbirine bağlamaktadır. Bölgede yaşayan insanlara karşılıklı olarak, istediği ülkede yaşama ve çalışma olanağı sunmaktadır. Deniz tabanından çıkarılmış materyallerden doldurularak inşa edilmiş insan yapımı ada Paberholm yer almaktadır. Köprü ve tünelin birbirine bağlandığı bölüm olarak bu ada kullanılmaktadır.
Geçidin 4 kilometrelik tünel bölümü ise karada yer almaktadır. Çoğunluğu beton kullanarak üretilmiştir. Yüzen vinçlerle deniz tabanında açılmış hendeklere yerleştirilmiştir. Yapay adanın florası ve faunası kendi kendisine gelişebilmesi için tamamen serbest bırakılmıştır. Bir süre sonra ada biyologlar için cennete dönüşmüştür. Konuyla ilgili bir botanik derneği adada 500'ün üzerinde bitki çeşidi olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ada kuşlar için popüler bir üreme alanına dönüşmüştür. Yeşil kara kurbağası içinse bir yaşam alanına dönüşmüştür. İzmir Körfez Geçiş Projesi, İSKARAY çalışmaları tamamlanmış olup, proje finansmanı için kamu, özel işbirliği modelinin kullanılması planlanmaktadır. İzmir Körfez Geçişi projesiyle İzmir'in kuzey aksından gelen trafiğin kent içine girmeden İzmir Körfezi güney aksına ulaşımı sağlanacaktır. Böylece güzergah çevreyoluna göre 43 kilometre kısaltılacaktır. İhale hazırlıkları devam etmekte olan projenin 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Siz bu mega proje için ne düşünüyorsunuz? ÇED raporları onaylanan bu mega projede ihale aşamasına geçilmesi bekleniyor. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. İSKARAY projesi sizce hayata geçmeli midir? Proje yap işlet devret yöntemiyle mi yapılmalıdır? Finansman kısmı nasıl çözülebilir? Geçiş ücreti ne olmalıdır? Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.